Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gül modelini çalışacağız. Bakın değişik ve güzel duruyor. Malzemelerimize baktığımızda tığ olarak 2 numara 2 milimlik bir tığ kullanıyorum. Bu şekilde çiçek telimiz var. Bu da 0,4 milimlik bir tel kullandım. Sap kısmı için böyle bir çiçek teli kullandım. Bu da 2 milimlik bir çiçek teli. Yapıştırmak için sıcak silikon kullanıyoruz. İp olarak da pamuklu ip tercih ediyorum. Malzemelerimiz bu şekilde. Hemen yapımına başlayabiliriz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet, ipimizi aldık. Hemen zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle bir zincir başlangıcı oluşturalım. Bu şekilde. Şimdi 55 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu 55'e tamamlayıp geliyoruz. Evet, bakın zincirlerimizi çektik. Şimdi en son çektiğimiz zincirden başlayarak sayıyoruz. Bakın. 1, şöyle tutalım. 1, 2, 3 tane zincirimizi atlıyoruz. Bu sondaki 3 zincirimizi atlayıp sondan 4. zincirimize batacağız. İpimizi bir kere doluyoruz tığımıza. Sondan 4. zincirimiz. 1, 2, 3 ve 4. zincire battık. İpimi alıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Bunu 2 seferde çekiyorum. İkisini bir çekiyorum. 2 tane ilmeğim kaldı. Bu ikisini de bir çekiyorum. Birlikte çekiyoruz yani. İkili trabzan yapmış olduk bir tane. Hemen ipimi bir kere doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bakın hemen yan taraftaki zincire batıyorum. İpimi aldım. 3 tane ilmeğim oluyor. 2 seferde çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bu şekilde bütün zincirlerin üzerlerini ikili trabzanlar yaparak dolduruyoruz. Yan tarafa geçtim. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Bu şekilde ikili trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Bütün zincirlerimizin üzerlerini ikili trabzanlarla dolduruyoruz. Toplamda 52 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Bu şekilde tamamlayıp sıra sonunda buluşalım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. 52 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi bakın en son yaptığım yerdeyim. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümü böyle çeviriyorum. Bir üst sıraya geçmiş olduk. Burada hemen yine ipimi bir kere doladım. Bakın şöyle zincir yaptığım yerin hemen dibinden battım. Yine ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptım. İpime doluyorum. Aynı yere ikinci ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapmış olduk bakın bu şekilde. İpimi doluyorum. 2 tane ilmeğimizi atlayıp bakın şöyle 2 tanesini atlayıp üçüncüye batacağız. Bunu atladım, bunu atladım. Şuraya batıyorum. Üçüncüye battım. İkili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere ikinci. Bakın hep aynı noktaya batıyoruz. Aynı yere üçüncü. Ve aynı yere dördüncü. 4 tane yapıyoruz toplamda. Bakın böyle 4 tane oldu. Yine ipimi bir kere doladım. 2 tane ilmeğimizi atlayıp ikisini atlayıp üçüncüye batıyoruz. Aynı yere 4 tane ikili trabzan yapıyoruz yine. 1, aynı yere 2, 3 ve dördüncü. Aynı yere 4'er tane ikili trabzanlar yaptık. 2 kere tekrarladık bunu. Şimdi yine ipimi bir kere doluyorum. 2 tanesini atlayıp üçüncüye batıyorum. Bu sefer aynı yere 5'er tane ikili trabzanlar yapıyoruz. Toplam 5 tane olacak aynı noktada. 1, aynı yere ikinci, üçüncü. Bakın hep aynı yerlere yapıyoruz. Dördüncü ve beşinci ikili trabzanımız. 5. Bu şekilde aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yaptım. Bu işlemi bir kere daha yapalım. 2 tanesini atladık.
Üçüncüye batıyoruz. Aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Evet. 2 tane aynı yere 5'er tane ikili trabzanlar yaptık. Bu işlemi 8 kere tekrarlamış olacağız toplamda. 2 tanesini yaptık. Aynı şekilde 6 tane daha yapalım. 8'e tamamlayıp gelelim. Evet, bakın bu şekilde tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Toplam 8 tane bu beşli olanlardan yaptık. Şimdi yine devam edelim. 2 tane ilmeğimizi atlayıp üçüncüye batıyoruz. Bu sefer aynı yere 6 tane ikili trabzanlar yapıyoruz. Birinci aynı yere, ikinci, üçüncü ikili trabzanımız, aynı noktaya dördüncü ikili trabzanımız, beşinci ikili trabzanımız ve bir tane daha yapıyorum. Toplam 6 tane ikili trabzan yapmış olduk bakın. Bu şekilde yine aynı işlemleri tekrarlayarak bu altılıdan da toplam 7 tane yapmış oluyoruz. Sıramızı bu şekilde bitireceğiz. Bir tanesini yaptım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tekrardan göstermeme gerek yok herhalde. Ne yapıyoruz? 2 tanesini atlayıp üçüncüye batıyoruz. Ve buradan devam ediyoruz. Altılı aynı yere 6'şer tane ikili trabzanlar yaparak toplam 7 tane olacak şekilde örüp geliyoruz. Evet, bakın bu şekilde tamamladım. Toplam 7 tane altılı ikili trabzanlarımızı yaptık ve sıra sonumuza geldik. Hemen bir üst sıraya geçmek için 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Örgümü böyle çevirdim. İpimi bir kere doluyorum. Zincir yaptığım yerden hemen böyle inip aynı noktaya battım. İkili trabzan artırması yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere ikinci ikili trabzanımız. İkili trabzan artırması oluyor bakın. Aynı yere ikişer tane ikili trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde toplam 5 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. 2 tane yaptık. Bunu 5'e tamamlıyorum. Yan tarafa geçtim. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere ikinci. Üçüncü artırmamızı yapmış olduk. Dördüncüyü yapıyorum. Bakın hemen şöyle buradan daha iyi belli oluyor batacağımız yerler. Hemen şuraya bakın. Battım. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere ikinci ikili trabzanımız. 1, 2, 3, 4 tane artırma yaptık. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha ikili trabzan artırması yapıyorum. 1, aynı yere 2. Tam şu orta boşluğa gelmiş olduk bakın. Boşluk olan yere geldik. Burada hemen yan tarafa batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanın tepesine 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Bu zincirleri hemen şu trabzan yaptığımız yere batıyoruz. İlmek kaydırma yaparak çekiyoruz. Bakın bu şekilde ilk parçasını oluşturmuş olduk. Böyle. Hemen ikinciye geçiyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. 5 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. İpimi doladım. Bakın hemen yan tarafa batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere ikinci ikili trabzanımız. 2. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere ikinci ikili trabzanımız. Aynı işlemi 5 kere tekrarlıyoruz. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Aynı yere ikişer tane ikili trabzanlar yapıyoruz. Yan tarafa dördüncüyü yapıyorum. Ve yan tarafa beşinciyi yapıyorum. Aynı yere ikinci ikili trabzanımız.
Bakın yine o boşluk olan yere geldik. İpimi bir kere dolayıp yan tarafa batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu trabzanın tepesine 3 tane zincir çekip trabzan yaptığımız yere ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın böyle ipimi direkt çekiyorum yani. Kapatmış oluyoruz. Bakın 2 tane yaptık. Bu işlemi toplam 5 kere tekrarlamış olacağız. 2 tanesini yaptık. 3 tane daha yapalım. Yani 1, 2, 3 bunların da üzerlerini doldurup diğer kısma geçelim. Evet, bakın toplam 5 tane yapmış olduk. Şimdi 3 tane zincir çekerek devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. Bu şekilde 4 tane ikili trabzan artırması yapmış olacağız. Bir tanesini yaptık. Yan tarafa ikinci artırmamı yapıyorum. 1, aynı yere ikinci ikili trabzanımız. Yan tarafa üçüncü, 1, aynı yere ikinci ikili trabzanımız. Ve yan tarafa dördüncü. 1, aynı yere 2. 4 tane ikili trabzan artırması yaptım. Bakın yine boşluk olan yere geldik. Burada bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu trabzanın tepesine 3 tane zincir çekip trabzanın dibine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde ilmek kaydırmamızı tamamlıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum burada yaptığım. Birlikte yapalım. Bir tane ikili trabzan. Yan tarafa da 4 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. Birinci artırmamız. Yan tarafa ikinci artırmamız. Üçüncü. Ve dördüncü artırmamız. Bir, aynı yere ikinci ikili trabzanımızı yaptık. Yine boşluk olan yere geldik bakın. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanın tepesine 3 zincir. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Evet. Bakın aynı işlemi 2 kere tekrarlamış olduk. Şimdi şöyle devam edelim. 3 tane zincir çekiyorum. Yan tarafta aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. Bu sefer 4 tane ikili trabzan artırması yapmış olacağız. Bir tanesini yaptım. Yan tarafı ikinci artırmamız. 1, aynı yere ikinci ikili trabzanım. Yan tarafa üçüncü, 1, aynı yere ikinci ikili trabzanımız. Bakın 3 tane artırma yaptık. Şimdi dördüncü artırmamı yapıyorum. 1, aynı yere ikinci. Evet. Toplam 4 tane 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan artırması yapmış olduk. Boşluk olan yere geldim. Burada batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıp burada hep aynı işlemi tekrarlıyoruz bakın. 3 tane zincir çekip bunun üzerine ilmek kaydırmayla kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yan tarafa geçiş yapmış oluyoruz. 2, 3. Yine aynı şekilde bunun gibi burada da 4 tane ikili trabzan artırması yaparak devam edeceğiz. Birlikte yapalım bunu da. Hemen yan tarafa battım. Birinci, aynı yere ikinci ikili trabzanımız. Yan tarafa bir tane ikili trabzan. Aynı yere ikinci ikili trabzanımız. İkişer tane ikili trabzanlarla dolduruyoruz. Üçüncüyü yaptım. Ve son bir tane kaldı bakın.
Buraya da aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıp boşluk olan yere gelmiş oluyoruz. Hemen yan tarafa bir tane ikili trabzan, üzerine 3 zincir, trabzanın dibinden ilmek kaydırma yapıp kapatıyoruz. Evet. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum ve yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın buradaki ilmeklerimizi de 3 tane ikili trabzanlarla dolduracağız. Yan tarafa geçiyorum. Yine aynı yere 2 tane ikili trabzan artırması. Aynı yere ikinciyi yaptım. Toplam 3 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz bu şekilde. Bir tanesini yaptım. Yan tarafa ikinci artırmamı yapıyorum. 1, aynı yere 2, yan tarafa geçiyorum ve üçüncü artırmamızı yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Bakın boşluk olan yere geldim. Burada batıyorum. Bir tane ikili trabzan, üzerine 3 zincir ve trabzanın olduğu yere batarak ilmek kaydırma. Ve 3 tane zincir çekerek yan tarafa geçiş yapmış oluyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum burada yaptığımı. Ne yapıyorduk? Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yan tarafa da 3 tane trabzan artırması yapıyoruz. İkili trabzan artırması. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere ikinci ikili trabzanımız. Yan tarafa ikinci artırmamı yapıyorum. Ve yan tarafa üçüncü artırmamız. Evet. Boşluk olan yere geldim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine 3 tane zincir ve ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum. Evet. Şimdi burada artık zincir çekmeden devam edeceğiz. Hemen yan taraftaki ilmeğimize bakın, buraya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir tane sık iğne yaptık. İpimi bir kere doluyorum. Aynı yere bir tane de yarım trabzan yapıyorum. Bakın bir kere doladım. Aynı yere battım. Tam da 3 tane ilmeğim oldu. Bunu tek seferde çekiyorum. Bu şekilde. Yan tarafa ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Yine ikili trabzan artırması yapacağız. 1, aynı yere ikinci ikili trabzanımız. 2. Bunu 3 kere tekrarlıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Ve üçüncüyü yapıyorum. 1, aynı yere ikinci ikili trabzanımız. Boşluk olan yere geldim. Her seferinde söylüyorum bunu, sizin de dikkat etmeniz için. Burada ipimi bir kere doluyorum. Bakın yan tarafa batıp tam da 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Aynı yere bir tane de sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Yan tarafa geçiyorum. Bakın hiç zincir çekmiyoruz. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birden çektim. Şimdi ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. Birinci, yan tarafa, ikinci, aynı yere ikişer tane ikili trabzanlar ve yan tarafa üçüncü. Evet. Boşluk olan yere geldim. Burada şuraya batıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane de sık iğne yapıyorum. Evet. Bakın bu şekilde 2 tane yapmış olduk. Bunu 4'e tamamlıyorum. 2 tane daha yapıyoruz yani. 2 tane daha yapıp gelelim. Şu 3 parçamız kalacak. Oraya kadar yapıp gelelim. Evet, tamamladık. Şimdi bu son 3 tane kalanı da tamamlayalım. Hemen yan tarafa batarak sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane de yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafa
Yan yana 2 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. Birinci ikili trabzan artırması. İkinciyi yapıyorum yan tarafa. Evet. 2 tane yan yana artırma yaptım. Şimdi yan tarafa bakın boşluk olan yere geldik. Buraya bir tane yarım trabzan. Aynı yere bir tane de sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne. Aynı yere yarım trabzan bir tane. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Burada yaptığımız gibi bu kalan iki parçayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Yan yana 2 tane ikili trabzan artırması yapıyorum. Birinciyi yaptım. Yan tarafa ikinciyi yapıyorum. Buraları hızlı yapıyorum. Zaten artık alışmışsınızdır. Şöyle düzeltelim. Yan tarafa boşluk olan yere geldik bakın. Yan tarafa bir tane yarım trabzan. Aynı yere bir tane sık iğne. Ve sonuncuyu yapıyorum artık. Battım. Bir tane sık iğne. Aynı yere bir tane yarım trabzan. Birinci ikili trabzan artırması. Ve yan tarafa ikinci artırma. Aynı yere 2 tane. Şimdi bakın şurada hemen şunun üzerine yapacağım bunu. Sonuncuyu yani. Buraya battım. Bir tane yarım trabzan. Aynı yere bir tane de sık iğne. Yapıp bu sıramızı da bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Üst sıramıza geçiş yapacağız. Onun için 2 tane zincir çekiyorum. Ve örgümü böyle çeviriyorum. Ve zincir yaptığım yerin hemen dibinden ikili trabzanlar yaparak başlıyoruz. Birinci ikili trabzanımız, yan tarafa ikinci, yan tarafa üçüncü. Bu şekilde toplam 8 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. 3 tane yaptık. Dördüncü, 5, 6, 7 ve 8. Bakın 8.'yi de yapıyorum. Ve 2 tane zincir çekip hemen trabzan yaptığım yere ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve yine 8 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Yan tarafa batıyorum. 1, 2, 3, dördüncü ikili trabzanımız, 5. ikili trabzanımız, 6, 7 ve 8. ikili trabzan. 2 tane zincir çekiyorum. Trabzan yaptığım yere batarak ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde bir tane daha tekrarlıyorum bu işlemi. Toplam 8 tane trabzanla şuraya kadar geliyorum. Evet bakın toplam 3 kere tekrarlamış olduk aynı işlemi. Toplamda 3 kere yapmış olduk. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bakın en son zincir çekerek aşağı inmiştik. İlmek kaydırma yaptık. 2 tane zincir çektim. Bu sefer 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yan tarafa birinci ikili trabzanımız, yan tarafa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinciyi yapıyorum. Dışarıda da çalışma var şansa. 6, 7, 8. ikili trabzanımız, 9 ve bakın 10'uncuyu yapıyorum. Şimdi 10. ikili trabzanımız. 2 tane zincir çekip trabzan yaptığım yere batıyorum. İlmek kaydırma yapıp 2 tane zincir çekiyorum ve devam ediyoruz. Bu şekilde onlu
parçalardan bakın 10 tane ikili trabzan yaptık. Aynı şekilde toplam 4 tane olarak tamamlıyoruz. Bir tanesini yaptık. Şu üçünü de aynı şekilde tamamlayalım. Toplam 4'e tamamlayıp geliyoruz yani. Evet, bu kısmını tamamladık. Bakın böyle. En son ilmek kaydırmamı yaptım buraya. Şimdi 3 tane zincir çekerek devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Bakın şuradaki ilk trabzanımız var ya. Hemen buradaki şu zincir çektiğimiz kısım, onun yanındaki trabzanın tepesine batacağız. İpimi bir kere doluyorum. Bu trabzanın tepesine batarak bakın hemen buraya battım ve ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. İpime doluyorum. Yan tarafa da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 2 tane yaptık. Şimdi yan yana 4 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. İpimi doladım. Hemen yan tarafa ilk artırmamı yapıyorum. Aynı yere ikinci ikili trabzanımız. Yan tarafa ikinci artırmamız. Yan tarafa üçüncü. Aynı yere ikişer tane. Ve sonuncu artırmamızı yapıyoruz. Evet. Bakın 2 tane trabzanımız kaldı alt kısımda. Hemen yan tarafa bir tane ikili trabzan. Bunun yanında da bir tane ikili trabzan. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekip 3 tane çektim ve hemen şuraya bakın. Şöyle göstereyim. Şu orta noktaya batacağız. İlmek kaydırma yapacağız yani. Şöyle tam şu ortaya batıyorum. İlmek kaydırma yapıp kapatıyorum. Bakın böyle olacak. Sonra 3 tane zincir çekerek aynı işlemi tekrarlayacağım. 1, 2 ve 3. İpimi bir kere dolayıp ne yapıyorduk? Şuradaki trabzanın tepesine batıyorduk. Bakın. Buraya batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 4 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz yan yana. Hemen yapalım. Ve dördüncü artırmamızı yapıyoruz. 2 tane trabzanımız kaldı bakın alt kısımda. Bu kalan 2 ilmeğe de birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, yan tarafa ikinci. 3 tane zincir çekip 1, 2 ve 3. Şuradaki bakın tam şu orta noktaya batıyoruz. Şöyle bakın buraya batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum. İlk trabzanımıza batıp yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, yan tarafa ikinci. Şimdi yan yana 5 tane ikili trabzan artırması yapacağız. Aynı yere ikişer tane ikili trabzan yani. Yan tarafa batıyorum. Birinci yapıyorum. Bakın aynı yere 2 tane yaptım. Yan tarafa geçiyorum. İkinci artırmamız. Yan tarafa üçüncü artırmamız. Yan tarafa dördüncü. Ve beşinci artırmamızı yapıyoruz. Evet. Bakın yine 2 tane ilmeğimiz kaldı. Bunların üzerlerine de birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, yan tarafa 2. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Nereye batıyorduk? Bakın tam şu orta noktaya ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum. Ve 3 tane zincir çekerek çıkıyorum. Buradaki gibi aynı işlemi tekrarlıyorum. Aynısından bir tane daha yapıp şurada buluşalım. Evet, yaptık. Bakın son ilmek kaydırmamızı da yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Ve yine
Buradaki ilk trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Birinci ilmek kaydırma. Yan tarafa bir tane daha yapıyoruz. 2 tane yan yana yaptık. Şimdi 6 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. Hemen yan taraftan başlıyorum. Birinci aynı yere, ikinci ikili trabzanım. Bu şekilde toplam 6 tane artırma yapıyoruz. İki tane ilmeğim kaldı. Bunların üzerlerine de birer tane ikili trabzan. Bir ve iki. 3 tane zincir çekip şuradaki orta noktaya batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın hemen şuraya batıyorum. İlmek kaydırma yapıp 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı şekilde bu yaptığımızdan bir tane daha yapıyoruz. Sonrasında şurada buluşalım. Evet, ilmek kaydırmamı yaptım bakın. Yine 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum. 3 tane zincir çektim. İlk trabzan tepesine ikili trabzan yaparak başlıyoruz. 1 yan tarafa ikinci ikili trabzanımız. Bu sefer toplam 7 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bir ikili trabzan. Aynı yer ikinci ikili trabzanımız. Bu şekilde toplam 7 tane yapıyoruz. Evet, son 2 tane ilmeğim kaldı bakın. Bunların üzerlerine de birer tane ikili trabzan yapalım. Bir yan tarafa, ikinci. Evet. 3 tane zincir çekiyorum ve şu orta noktaya batıyoruz. İlmek kaydırma yapıp 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu sefer bu 7 tane artırma yaptık ya. Bundan 4 tane olacak şekilde tamamlayacağız toplam. Bir tanesini yaptık. 3 tane daha yapalım. Zaten sonra son bu parçamız kalacak. Buraya kadar gelelim yapıp. Evet, bakın sonuncuya geldim. Şimdi yine 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. 2, üçüncüyü çektim. İpimi bir kere doladım. Hemen ilk trabzan tepesine ikili trabzanımızı yaptık. Yan tarafa ikinci trabzanımız. Bu sefer toplam 10 tane ikili trabzan artırması yapıyorum. Hemen yapalım. Evet, bakın 7 tanesini yaptım. Şimdi yan tarafa 8. yapıyorum. 1 aynı yere 2. Yan tarafa 9. artırmamız. Aynı yere ikinci trabzan. Bakın. Şimdi batacağımız yerler bitti. Ama şuradaki zincir başlangıcımız vardı ya. Bunun üzerinden örerek devam ediyoruz. Sonuncu artırmamızı oraya yapıyoruz yani. Şöyle ipimi doladım. Bu zincire batıyorum ve artırmamızın sonuncusunu buraya yapıyoruz. Toplam 10 tane ikili trabzan artırması yapmış olduk. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. Yan yana 2 tane yarım trabzan artırması yapıyoruz. Bakın hemen şuraya battım. Şöyle. Buraya bir tane. Buraya bir tane şu şekilde bakın. 3 tane ipim oluyor. Tam da 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Bir. Aynı yere ikinci yapıyorum. İkili trabzan artırması yap. Yarım trabzan artırması yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha yarım trabzan artırması yapıyorum. Bir. Aynı yere. 2. Ve yan tarafa da son bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bakın hemen şöyle battım. Bir tane sık iğne yapıp yan tarafa ilmek kaydırma yapıyorum.
Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Bu kısmı bitirmiş olduk böyle. Bakın son kısım böyle oluyor. Bu şekilde olacak son kısmı. Bu kısmı bitirdik. Şimdi yapraklarını da yapalım. Sonrasında birleştirme aşamasına geçelim. İlk olarak alt yaprağını yapalım. Bunun için sihirli halka yaparak başlıyoruz. Böyle hemen sihirli halkamı oluşturuyorum. Sonra şu ipi biraz çekip 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Halkamın içerisine 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanımız. İkinciyi yapıyorum. Bu şekilde toplam 10 tane ikili trabzan yapıp geliyoruz. Evet, bakın böyle tamamladık. Şimdi ilk yaptığımız trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın hemen burası. İlmek kaydırma yapıp 2 tane zincir çekiyorum ve üst sıraya geçmiş oluyoruz. Şu orta kısmı tamamen kapatmayın. Biraz açıklık kalsın. Bakın bu kadar yeterli. Burada hemen zincirin dibinden örmeye devam ediyorum. Bakın böyle hemen buraya battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. Yan tarafa bir tane ikili trabzan. Bunun yanına aynı yere 2 tane ikili trabzan. 1, aynı yere 2. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. 1, yan tarafta aynı yere 2 tane. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet. Bakın aynı yere 2 tane ikili trabzanla bitirdim. Şimdi ilk yaptığımız trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bu kısmı bitirmiş oluyoruz. Şimdi uç kısımlarını yapacağız. Onun için de 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bu zincirlerin üzerlerini teker teker dolduruyoruz. Hemen en son yaptığım zincirin bir yanına batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bunun yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın hemen yan tarafa bir tane daha sık iğne yaptık. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yan yana 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Battığım tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkinci yarım trabzanımız. Yan tarafa üçüncü yarım trabzanımız. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzan. Yan tarafa ikinci. Yan tarafa üçüncü. Bakın bir tane zincirimiz kaldı burada. Bunun üzerine de bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İpimi 2 kere doluyorum. Battım. Tığımda 4 tane ilmeğim oluyor. Bunu 3 seferde çekiyorum. İkisini bir çekeceğim. İkisini bir. Kalan ikisini de bir çekiyorum. Şimdi bakın 2 tane ilmeğimizi atlayarak devam ediyoruz. Şuraya atlıyorum. Burayı da atlıyorum. Üçüncü ilmeğimize batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Yine 11 tane zincir. Bu zincirlerin üzerlerini teker teker dolduruyoruz. Hemen sondan bir öncekine batarak ilmek kaydırma. Şöyle düzeltelim. Yan tarafa yan yana 2 tane sık iğne. Birinci sık iğnemiz. Yanına ikinci sık iğne. Yan yana 3 tane yarım trabzan. 1. Yan tarafa 2. Ve yan tarafa 3. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Birinci. Yan tarafa. İkinci. Ve
Üçüncü ikili trabzanımız. Son bir tane zincirimiz kaldı bakın. Buraya da bir tane üçlü trabzan. Tam 2 kere doladım ipimi. Batıyorum. Bunu 3 seferde çekiyorum. 1, 2 ve 3 seferde çektim. Ne yapıyoruz? 2 tane ilmeğimizi atlıyoruz. Bakın şurası bizim zincir çekerek çıktığımız yer. Burayı saymıyoruz. 1, 2 tanesini atlayıp üçüncüye batıyorum ve ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum. 2 tanesini yapmış olduk. Toplamda 5 tane olacak bu parçadan. Hemen şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde toplam 5 tane uç kısmı oluyor yaprağımızın. Bunu da tamamlayıp geliyoruz. Evet, yine yeşil ipimi aldım. Zincir çekerek başlıyorum. Hemen bir zincir başlangıcı oluşturuyoruz. Şöyle tuttum. Evet. 13 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 13. Bu zincirlerin üzerlerini dolduruyoruz. Hemen sondan bir önceki zincire batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafa yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen birinci ikili trabzanımız. Yan tarafa ikinci. Yan tarafa üçüncü. İpimi 2 kere doluyorum. Yan yana 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Hemen yana battım. Birinci üçlü trabzanımız. 2 kere doladım. Yan tarafa ikinci üçlü trabzanımız. Ve yan tarafa üçüncü üçlü trabzanımız. Evet. Şimdi yine bir kere dolayıp yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, yan tarafa ikinci. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ve uç noktamıza gelmiş oluyoruz. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Bakın tam uç noktamız. Birinci sık iğnemiz. Aynı yere ikinci. Aynı yere üçüncü. Zincirin bu tarafını bitirdik. Şimdi karşı tarafından örmeye devam ediyorum. Bu ipimi de yürütüyorum örerken. Şöyle tuttum. Hemen karşıda bakın en son yaptığımız yerin yan tarafına batıyoruz. Bir tane yarım trabzan yapıyoruz. İpimizi bir kere dolayıp yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, yan tarafa 2. İpimizi 2 kere dolayıp yan yana 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Birinci, yan tarafa ikinci, ve yan tarafa üçüncü üçlü trabzanımız. Evet. Şimdi yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, yan tarafa ikinci ikili trabzanımız. Yan tarafa üçüncü. Evet. Şimdi bir kere dolayıp yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ve son bir tane ilmeğim kaldı bakın. Buraya da bir tane sık iğne yapıp bitiriyorum bu sıramı. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi üst sıraya geçtik. Burayı telle birlikte öreceğiz. Şöyle hemen telimi alıyorum. Birlikte ayarlayalım uzunluğunu. Şöyle açıyorum telimi. Burada bakın şu kısımda biraz uzunluk bırakıyorum. Biraz uzunluk bıraktıktan sonra şöyle bunun etrafına ölçerek, yaprağımızın etrafından ölçerek telimi kesiyorum.
Şu iki ucu eşit olacak şekilde ayarlıyorum. Evet. Telle örmeye devam ediyoruz. Hemen telimi alıyorum bakın. Şu uzunluk bıraktığım kısmı aynı şekilde uzun kalarak böyle tutuyorum. Sonrasında böyle katlıyorum. Daha kolay örebilmek için. Bir tane zincir çekmiştim ya. Onun dibinden sık iğne yaparak başlıyorum. Hemen bir tane sık iğne yaptım. Sık iğnenin tepesine bir zincir çekiyorum. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yan tarafa bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, bir sık iğne. Bir zincir, yan tarafa bir tane sık iğne. Bu şekilde şu uç noktaya kadar geliyorum. En son bir tane sık iğne yaptım bakın. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve uç noktamıza geldik. Burada aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, aynı yere ikinci sık iğnemiz. Bu sık iğnenin tepesine iki tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Sonra bu zincirlerin en dibinden, yani şu en son yaptığımız sık iğnenin iki tane dalı var bakın. Bu iki dalını birden alarak ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle direkt çekiyorum. Ve şu uç kısmı oluşturmuş oluyoruz. Bakın şuradaki bu uç kısmı oluşturmuş oluyoruz. Sonra aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum. Yan tarafa bir sık iğne. Bir zincir, yan tarafa bir tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tabii tam burada şu tellerimizin iki ucunun uzunluğunu aynı olacak şekilde ayarlamayı da unutmayın. Şöyle ayarlayalım. İki ucu eşit olsun uzunlukları. Bunu da ayarladıktan sonra sıra sonuna kadar yapıp geliyoruz. Evet bakın son zincirimi de çektim. Şurada ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İpimizi de biraz uzun keselim. Sonrasında telimizin etrafını ipimizi saracağız. Evet, telimi bu şekilde açıyorum. İpimi geçirip sabitlemiş oluyorum böyle. Fazla kalan ipimi kesebilirim. Evet, bakın bu kısmı, bu yaprağımızı tamamlamış olduk. Bunun aynısından toplam 3 tane olacak şekilde örüyoruz. 2 tane daha örün yani. Böyle olacak. Sadece bir tanesinin uzunluğu biraz daha fazla olsun. Diğerlerinden tel uzunluğu. Çünkü bu tam şu orta noktaya gelecek. Bakın şöyle ayarlayacağız bunu. Hemen birleştirelim. Bakın şöyle olacak. Bir tanesi daha yukarıda kalacağı için onun telini biraz daha uzun kesin. Sonra bu ucunu bu şekilde şu alt kısımlarını sararak sabitliyoruz. Hemen şöyle şu ikisini eşit olacak şekilde ayarlayalım. Bu alttakileri. Sonra buradan sarıyorum ipimi. Evet bakın yaprağımızı da bitirmiş olduk bu kısmı da. Şimdi artık birleşim aşamasına geçebiliriz. Evet bütün parçalarımızı hazırladık. Şimdi sarabiliriz. Bunun için ilk olarak şöyle telimizin bu uç kısmını biraz böyle katladık. Bakın böyle uç kısmını kıvırdık. Çiçeğimizin, şunları bir alalım. Çiçeğimizin ilk başlangıç kısmını, bakın burası, buradan tutuyoruz. En son sıranın, bakın en son yaptığımız kısım burasıydı. Şu büyük kısım. Buradan değil de bu taraftan başlayacağız. Telimizi böyle bu aradan geçiriyoruz. Sonra arka kısımdan iyice bastırarak sıkıştırıyoruz. Sonrasında şu kısımlara, bakın hep şu alt kısımlara denk gelecek şekilde sıcak silikonumuzdan süreceğiz. Hep bu alt kısımlara süreceğiz. Ona dikkat edin. Şöyle ilk olarak bu telimizi bir sabitleyelim buraya. Böyle sara sara ilerleyeceğiz. Şöyle. Alt kısmı hep aynı hizada olmasına dikkat edin.
Aşağı yukarı olmasın. Hep aynı hizada buradan olacak şekilde devam ediyoruz. Hızlıca saralım. Hep alt kısımları sıkarak devam ediyoruz. Son şeylerini bakın buralara sıkıyorum. Son kısımlarını. Evet. Şöyle telimi büküp göstereyim. Bakın bu şekilde oluyor. Şöyle. Şu son parçasını da yapıştıracağım sadece. Şurası kaldı. Bunu da şuraya hemen yapıştırıcımdan sıkıp böyle sabitliyorum. Evet. Bakın çok hoş oldu. Bu şekilde. Şimdi hemen şu telimi açıp alt kısmının yaprağını yapıştıracağım. Onun için de yaprağımızı böyle tutuyoruz. İç kısmını tamamen kapatmamıştık. Buradan telimizi geçiriyoruz. Şuradaki gülün fazla kalan iplerini, görünen iplerini bir keselim öncelikle. Bunları bir yok edelim. Sonrasında böyle buraya yapıştıracağız. Şu uç kısımlara, bakın şu alt kısımlarına denk gelecek şekilde silikonumdan sıkıyorum. Çok sıkmamıza gerek yok. Hepsinin ucuna denk gelecek şekilde, alt kısımlarına, daha doğrusu uçlarına değil. Bakın şu alt kısımlarına denk gelecek şekilde sıkarak sabitleyeceğiz. Evet, bu kısmını da yapıştırmış olduk. Şimdi hemen yeşil ipimi alacağım. Bunu böyle bırakalım. Bakın şöyle bu kısmından tutarak bu yaprağımızı nereye takmak istiyorsak oraya gelene kadar sarıyoruz. Şu üst kısımda hiç açıklık kalmasın, iyice saralım. Kapansın tamamen. Evet. Çok aşağı takmak istemiyorum. Şöyle. Bakın hemen buraya takacağım ben şimdi. Bunun için de şurayı biraz uzunluk bırakıyorum burada. Böyle tutuyorum. Bunu da buraya sabitliyorum. Düz bakın şöyle şu çiçek teli ile bu yaprağın teli paralel olacak şekilde yan yana duracak şekilde tutuyoruz. Ve uca kadar sarıp geliyoruz. Evet bakın en uç noktaya kadar geldim. Buraya bir miktar silikonumuzdan sıkıyoruz ve ipimizi sabitliyoruz. Sonrasında bitirmiş oluyoruz. Hemen buraya ipimi sabitleyip kesiyorum. Evet, gülümüzü tamamladık bakın. Bu şekilde oldu. Gayet güzel duruyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.